establish a relationship with the person. Önce kişiyle bir ilişki kurmamız gerekiyor. So that means if we see someone who has been pulled out of the rubble, Diyelim ki birini gördük, yıkıntının altından çıkarılmış. or someone who has had to flee and go into a safe environment. Ya da felaketten kaçmış, zor kurtarmış, güvenli bir yerde sığınmış. You know, our job is to create good relationship, good, safe relationship with them. Bizim işimiz onlarla iyi ve güvenli ilişki kurabilmek. And our own bodies, our own nervous system is our best friend. It's their best friend. Ve kendi bedenimiz, kendi sinir sistemimiz hem bizim hem onların en iyi dostu bu anda. So that means I don't run up to them and go, "Are you okay? How are you doing?" Gidip koşup üstüne iyi misin, nasılsın, her şey yolunda mı demiyorum. But I regulate myself. Ne yapıyorum? Kendimi regüle ediyorum. I approach in a gentle way. Nazik bir şekilde yaklaşıyorum. I ask permission to sit with them. Onlarla oturabilmek için izin istiyorum. Now, remember what Didem said, this is being recorded. Didem ne dedi? Burası kaydoluyor şu anda. You don't have to take notes. Not almanıza gerek yok. Kaydedin. I would rather you got this in your own body. Kendi bedeninizde bunu deneyimlemenizi tercih ederim. Not almanıza gerek yok. So it's almost as if you could imagine yourself coming into a disaster area. Kendinizi bir afet ortamına gelmiş gibi hayal edin. You're not going to look at your notes. Notlarınıza bakmayacaksınız o anda. You're going to use your own bodies. Kendi bedeninizi kullanacaksınız. So we want to start with, again, connecting to ourselves right now, connecting to the ground. Neyle başlayalım o zaman şu anda? Kendimizle temasa geçip yerle temasa geçelim. Connecting to the chair that's supporting your weight. Sandalyeyle, ağırlığımızı destekleyen sandalyeyle temasa geçelim. And just notice what shifts even as you go from more cognitive note writing to just being connected to yourself right now. Daha kognitif bir şekilde not alırkenki halinizle şu an kendinizle olduğunuz halinize geçtiğinizde nasıl bir geçiş yaşandı, nasıl bir değişim yaşandı onu bile fark edebilirsiniz şu an. And the more that you get into the practice of going from outside to being outside with your awareness, Ve sürekli farkındalığınızla dışarıda olmaktan to being connected to yourself over and over every day. kendinizle tekrardan temasa geçebilmeyi tekrar ve tekrar her gün deneyimleme halinden bahsediyoruz. Begin to train your body to regulate. Bunu yaptığınızda bedeninizi regüle olmak konusunda eğitmeye başlarsınız. And in a way, it's a bit of pendulation. Remember we talked about pendulation. Ve aslına bakarsanız bu bir yerde pendülasyona benzer. Pendülasyonun ne olduğunu konuşmuştuk. So the pendulation can be what's happening outside Pendülasyon burada ne oluyor? Dışarıda ne var şu an? Ne to oluyor? what is stable right now in me. Peki bende sabit ve sağlam olan ne var? No matter how chaotic it is on the outside, Dışarısı ne kadar kaotik olursa olsun I can come back and find stability in my own body. ben tekrardan dönebilirim ve kendi bedenimde stabiliteyi, sabitliği bulabilirim. And it's important that you all, we did this last time, that you all find a place, you can call it an anchor, call it home, Ve bu anlamda bir yere ihtiyacımız var. Bundan daha evvel de bahsetmiştik. Çapa diyebileceğimiz, yuva diyebileceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. but where is the place in your body that you can return to? Bedeninizde dışarıda ne olursa olsun dönebileceğiniz yer neresi? It might be something outside your body like the floor or the chair. Bazen bedeninizin dışında bir şey olabilir. Yer olabilir, oturduğunuz sandalye olabilir. It might be something inside or some part of your body like your legs or your Bedeninizin arms. içinde ya da bir uzvunuz olabilir, bacaklarınız gibi, kollarınız gibi. So you take a few moments to always come back to your own self. Hep biraz zaman ayırıp kendinize tekrardan öz kendiliğinize dönmeye çalışıyorsunuz. So again, remember, in the first day, we worked with our own self-regulation.
Hatırlarsanız daha ilk gün kendi öz regülasyonumuzla çalışmıştık. So see if you can review what you learned about yourself last time. Bakın bakalım kendinizle alakalı öğrendiğiniz şeyleri şöyle bir tekrar hatırlayabilecek misiniz? In review, some of us again found the peripheral of our body, that would be floor and chair. Bedenimizin hemen etrafındaki, periferindeki yeri şöyle bir gözden geçirin. Yer ve sandalye. Some of us discovered that self-touch Bazılarımız kendimize dokunmanın faydalı olduğunu keşfetmişti. brought us into our bodies. Tekrardan kendimizi bedenimize döndürebilmek için. Some of us discovered that if there is activation, if we put a hand where we're feeling most vulnerable. Bazılarımız şunu keşfetmişti, eğer aktivasyon varsa bir yerde oraya elimizi koymanın faydalı olduğunu görmüştü. And some of us maybe noticed that some movement helped us regulate and feel our bodies. Bazılarımız da bir takım hareketleri yapmanın bize rahatlık verdiğini, regüle olmamıza yardımcı olduğunu keşfetmişti. So each one of these, of our own discovery, can be used to help someone else regulate. Bu kendimizle ilgili yaptığımız keşiflerin her biri başka birine yardımcı olmamız anlamında da kullanılabilir. Very simple. Çok basit. So I'm going to ask Sarah to come up here. Sara'dan buraya gelmesini isteyeceğim şimdi. And I'm going to demonstrate. Ve bir demo yapacağız. So let's just say that Sarah has she's just run away from the earthquake and we have found a safe place for her. Diyelim ki Sara depremden kaçıp canını kurtarmış olsun, kendine güvenli bir yer bulmuş olsun. So I'm going to walk up very slowly to her. Çok yavaş bir şekilde geliyorum ona. And if she has her eyes closed, I'm going to say, hi, I'm Ariel. Gözleri kapalıysa şöyle diyeyim, merhaba ben Ariel. Is it okay if I come and sit with you? Yanına gelsem otursam olur mu? Now, again, an overactivated nervous system does not want to encounter an overactivated nervous system. Aşırı aktif olmuş bir sinir sistemi, başka bir aşırı aktif olmuş sinir sistemiyle karşılaşmak istemez. So I'm regulating myself and I'm moving very slowly. Kendimi regüle ettim ve yavaş hareket ediyorum, çok yavaş hareket ediyorum. I'm just going to sit next to you. Yanına oturacağım. Now I'm watching her body. Ve bir taraftan bedenini izliyorum. And she's moving away from me. So I'm going to give her some space. Uzaklaştım. O yüzden ona biraz alan tanıdım. You're very convincing. Try not to. Çok ikna edici görünüyorsun. Now normally I would be speaking very quietly. Normalde çok daha sessiz konuşurum ama Because again, even the tone of your voice. çünkü sesinizin tonu dahi Yeah. So pretend I'm talking quietly. ve siz şu an daha sessiz konuştuğumu varsayarak dinleyin, tamam mı? Because if it was real, it would almost be a whisper. Çünkü gerçek ortamda olsaydı neredeyse fısıldıyormuş gibi konuşurdum. Your mic's on mute. It is. You can't hear me? Hello? Oh, that's better. So I'm just going to get a little closer to you. Biraz yaklaşacağım sana. Just been through something really good. So validation of the experience. Bir,
deneyimin validasyonu doğruluyoruz olduğunu Something söylüyoruz. really big just happened. Gerçekten çok büyük bir şey oldu. And I want you to notice that you're out now. Bak şunu fark et, artık And bitti, you're çıktın, here. buradasın. So validation of having escaped, Bir, kaçtığını doğruluyorum. and you're here right now. Bak buradasın şimdi. Yeah, no, she took a big breath, so that was good. Derin bir nefes aldı, bu iyi. And notice she's looking around. Ve etrafa bakıyor dikkat ettiyseniz. Some people will look around. Bazı insanlar bunu yapacaktır. What do we call that? Buna ne diyoruz? Orienting, Oryante exactly. olma. Evet. For some people, it's natural to orient. Bazı insanlar için çok doğal bir şey Well, they're oryante trained olmak. to orient. Not everybody will. Herkes olmayacaktır. Some people will be like this. Bazı insanlar daha böyle Yeah. olacaktır. So we don't necessarily want to force them to orient. İlla onları oryante olacaksınız diye zorlamıyoruz. Because especially if they're looking out and it's a horrible scene. Özellikle etrafa baktıklarında korkunç bir sahne varsa önlerinde illa oryante ol diye zorlamıyoruz. If they do it naturally, that's fine. Ama doğal biçimde yapıyorlarsa ne ala. But I'll just keep saying, and yes, there's a lot of things happening there, and you're here with me. Ama şunu sürekli söylüyorum, evet orada bir sürü bir şey oldu, bak ama sen buradasın artık. You made it. Benle berabersin, başardın. Yeah. So, kurtuldun. and she takes a breath. So I said, you made it. Başardın diyor, kurtuldun diyor. You survived. Hayatta kaldın. You just do a lot of pauses and you wait. Arada duraksamalar yapıyorsunuz, bekliyorsunuz. Now, of course, there could be many things going on here. Tabii bir sürü şey olabilecek bu anda. If she was with her family, she's going to worry about her family. Eğer ailesiyle birlikteydiyse orada ailesi için endişelenecek. That will be her number one concern, more than herself. Bir numaralı endişesi olacak, kendinden çok aileyi düşünecek. So you might, if there are still workers helping people, Eğer hala bir takım kişiler insanlara yardımcı oluyorsa, kurtarma çalışması yapıyorlarsa, you want to remind her there are people, they're still working on your house. şunu hatırlatmanızda fayda var. Bak kurtarma ekipleri çalışıyor And I'll let you know when I hear something. ve bir şey duyarsam sana haber vereceğim. And you're here right now. Ve sen buradasın. It's okay, but get a little closer. Biraz daha yanına gidebilir miyim? I'm just going to put my hand. Elimi buraya koyacağım. So a little bit of touch can be really lovely. Birazcık dokunma gerçekten çok iyi gelebilir. It's all right. It's okay to have tears. Yeah, we're right here. Bak tam ben buradayım, tam yanındayım. So glad you made it. Kurtulduğuna çok sevindim. I'm just going to get a little closer. Now, often, as you know, when someone has survived something, their body is shaking quite dramatically. Biliyorsunuz insan bu tarz bir şeyden hayatta kaldığında bazen bedenleri çok titrer, dramatik bir biçimde. If there's a lot of shaking, you want to again normalize that. Eğer eli ayağı titriyorsa bunu da normalleştirmeniz gerekir. You know, this is your body doing what it's supposed to do. Just let that happen. Bedenin yapması gereken şeyi yapıyor. Bırak yapsın, bırak yapsın. It's okay. It's okay. Hiç sorun değil. You can let that happen. Olmasına izin ver. I got you here. Bak ben yanındayım. Yeah, that's it. And slow İşte your bu. breathing down a little bit. Biraz nefesini yavaşla. Slow your breathing down. Biraz daha yavaş nefes al. Biraz daha. And I'm just going to ask you just to come down and feel your legs a little bit. Just Birazcık come down daha. and feel your legs. Bacaklarını hisset. Biraz bacaklarını hisseder misin? İşte böyle. That's it. You let all that air out. You don't want them to hyperventilate, Çok fazla nefeslerin kesilmesini istemiyorsunuz. so you encourage them to slow O their yüzden breathing. onların nefeslerini birazcık Just yavaşlatmalarını keep teşvik feeling the ediyorsunuz. floor right now, and I got you. I'm right here. Bak buradayım, sen yeri hisset, bacaklarını hisset. Ben tam yanındayım. That's it, just like that. İşte That's it. böyle.
İşte böyle. Yeah. There's a lot. Çok şey. So lots of validation. Sürekli onaylıyorsunuz deneyimini, And sürekli. I'm here with you. Bak ben buradayım. And I'm actually pressing quite hard on her. Şu an iki tarafından aslında bayağı bastırıyorum. Holding her. Kapsıyorum onu, tutuyorum bu şekilde bir tarafta. Yeah, that's it. Good job. İşte böyle çok Such a big thing. çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. I'm also kind of pressing my leg against hers right now. Bacaklarımla da bacağının yanına doğru yaslıyorum. We're going to do everything we can to make sure everyone is safe today. Herkesin güvende olması için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Yeah, it's okay. You can shake that off. Yeah. Sallayabilirsin, titreyebilirsin. Hiç sorun yok. And if there's a lot of shaking, we can also experiment with this. Let's just stand up for a second. Eğer çok fazla titreme oluyorsa şunu da deneyebilirsiniz. Bir ayağa kalkalım mı? Yeah, and we're just gonna here, just feel your legs, feel the strength in your legs. Bacaklarındaki gücü hisset şöyle Feel all biraz. that move. Hareket et, bacakların gücünü hisset. How is that to stand up? Feels a bit, it's a little wobbly. Yeah. Biraz başın dönüyor gibisin. Evet, tamam. Just Tamam, bak let ben yanındayım. feel the muscles in your legs. Bacaklarındaki kasları hisset. Right now, the earth is not moving. Bak şu an yer hareket etmiyor, It's sağlam. more stable right now. Daha stabil. That's it. And so I'm moving back and forth between my connection to her and my own regulation. Bu şekilde hem onunla olan temasını hem kendi regülasyonuna bağlıyor. And if you notice, I'm not looking at her. Dikkat ettiyseniz bakmıyorum direkt yüzüne. I'm giving her space, Ona alan veriyorum. but I'm really present. Ama oradayım ve o andayım, yanındayım. Because, you know, a stranger Çünkü doing bir yabancının böyle gözünün içine doğru bakması that is more frightening. daha korkutucu olabilir. But the contact is important. Ama temas önemli. Yeah, you like that right there? Bunu sevdim. Yeah, okay, I'm here. I Tamam, got you. bak buradayım. Gotcha. Bak buradayım. So I'm really feeling my own legs right now. And I'm just noticing the shifts that's happening in her body. Ve bedenimle ve bacağımla ona yaslandığımda onun bedeninde olan değişimleri de hissediyorum. And let me know when you want to sit down again. Oturmak istediğinde haber ver bana tekrar. Feel your legs and you can move around. Yeah. Bacağını hisset, dili hisset. That's it. İşte böyle. I'm going to sit down. Okay. Tamam, oturalım. I'm just right here. Yeah, and this is often when emotion, like when you do make eye contact with someone and you connect, there's Göz teması kurduğunuzda ve bağlantılandığınızda likely to be tears, duygu ortaya çıkar. Gözyaşları görebilirsiniz. you know, of relief. Bir rahatlama. And just let those happen. Bunun da olmasına izin verin. And I'm just kind of squeezing her joints, you know, Eklemlerini just hafif sıkıyorum so eklemleri. she can feel herself and stay here a little bit. Yeah, how's that Kendini feel? daha fazla hissedebilsin. Touch your legs, yeah. Dokun bacaklarına, evet. Böyle dokun. Yeah. So as a self-soothing resource comes out, it's good to bring awareness to that. Eğer kendini teskin etmek amacıyla böyle kaynak buluyorsa kendi bedeninde, bu iyi bir şey. Bunu söyleyin ona, fark etsin. So we'll just sit here. There's nothing more to do. Sadece oturacağız, yapacak başka bir şey yok. Now, of course, if there's any kind of medical problem, you want to get that handled first. Tabii ki kişinin tıbbi o anda bir acil yardım ihtiyacı varsa önce onun bir çaresine bakılması lazım. But if you're noticing also that someone, do you need a tissue? I'm just noticing I'm okay. You're noticing you're okay. İyi olduğunu fark et. So as she starts to come back in, Ve şimdi tekrar geldiğinde şunu she's söyle. noticing that she's okay. İyiyim ben, iyi olduğumu fark ediyorum. My heart's beating. From our
Kalbim atıyor sadece. Yeah, so just take some time to notice that Kendine you're zaman ver. okay. It's Bak scary. iyisin, It's really buradasın. scary. Hayat çok korkunç, Really biliyorum scary. çok korkunç. Yeah, you're okay. Ama sen iyisin bak, You made it. başardın, Yeah. You got out. kurtuldun. The others didn't. Ama diğerleri, There might be some that do not. That's right. evet kutlamayanlar olmuş olabilir, You doğru just söylüyorsun. notice that they're working. Ama bak really çalışıyorlar hard bu to tarz get ekipleri, this. gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Yeah. It's true though. And you're here. Doğru, olmuş olabilir kutlamayanlar ama bak sen buradasın. I can move. You can move. Hareket edebiliyorum, evet hareket edebiliyorsun. You can move. I don't even know how I got here. Buraya nasıl geldim onu bile hatırlamıyorum. Doğru. Doğru. Onu da öyle. But you're here. Ama bak buradasın. Now, sometimes it takes weeks for someone to know they're here. Bazen kişinin ben buradayım mı fark edebilmesi haftalar sürebilir. If someone does this and goes, I'm here, I made it, Eğer birisi diyorsa ki buradayım ben başardım çıktım oradan, you want to jump on that. hemen üstüne atlıyorsunuz onu. But often in these disaster areas, people are in a fog. Ama o felaket bölgelerinde insanlar sürekli bir pusun içindedirler, bir sisin içindedirler. They're like this. Bu şekildedirler. They have no idea they survived. Hayatta kaldıklarına dair hiçbir fikirleri yoktur. They have no idea where they are. Kim olduklarını bilmezler. I think that's a good thing sometimes. Bazen bunun iyi bir şey olduğunu düşünürsünüz. But if there's any small word that comes out that says, I'm here, I made it, Ama en ufak bir ifadeleri bile olsa, bir sözcük dökülse ağızlarından, ben buradayım, ben kurtuldum gibi, you want to spend extra time going, that's right, you're here. onun üzerinde bilhassa durun. Evet doğru, sen çıktın, kurtuldun, hayattasın, buradasın diye. And if they're not too activated, you can ask them, just take some time and notice that nothing's broken. Ve eğer çok aktive değillerse de, bak vücudunu yokla, kırılmış bir yer yok, incinmiş bir yer yok, iyisin. Because again, there often isn't enough body awareness to realize, oh, I'm not hurt. I'm Çünkü okay. çoğunlukla aslında yaralanmamış olduklarını fark edecek yeterli beden farkındalıkları da yoktur o anda. And some self-touch can sometimes help people Burada kişinin kendine dokunması çok yardımcı come olacak. back in. Tekrardan dönebilmesi için. So as you see, it's actually very simple. Gördüğünüz gibi aslında çok basit. It's mostly about presence, Orada olmakla alakalı, orada ve o anda olmakla, your own regulation, kendi regülasyonunuzla alakalı, some touch, containment, birazcık kapsayıcı dokunma, reassurance. ona güvence verme. And so we would call this immediate first aid. Biz buna ilk yardım diyoruz. O anki, hemenki ilk yardım. And it can take anywhere from 10 minutes to 45 minutes. 10 dakika da sürebilir, 45 dakika. If someone is getting, let's just say she had broken her arm or something and the paramedics were working on her. Diyelim ki kolunu kırmış olsun ve acil yardım uzmanları ona yardım ediyorlar olsunlar. You can do the same thing. He's working on you right now. Gene aynı şeyi yapabilirsiniz. Bak It kolunu hurts. şu an Yeah, it really sargıyı arıyor, acıyor biliyorum farkındayım. And he's going to fix your arm. Merak etme, kolunu çok güzel iyileştirecek. Sorry, it's hurting. Biliyorum, acıyor, çok He's going to üzgünüm. help your arm get better. Ama bak çok iyi, güzel bir şekilde yardımcı oluyorlar sana. Çok iyi bakılıyor. You know, so you're doing the same thing. Yine Even aynı as şeyi yapıyorsun. she's good, isn't she? Bayağı iyi değil mi rol? Oyunculuğu çok iyi. Like even as someone is working on them, you can just keep talking and hold their hand. O an bir destek alıyorlar, bir yardım, tabii bir yardım alıyorlarsa bile siz onlara yine konuşarak, elini tutarak yardımcı olabilirsiniz. You can tell them what's going on. Information is really important. Bilgi verebilirsiniz çünkü ne olduğundan hiç genellikle söylenmiyordur onlara. O da çok Just önemli. being calm. Sakin kalmak. All better. You fixed it. He fixed it. Tamir et. Oh, süper.
Lida'nın etkilemek istediği bir şey var mı? Anything Yani to add? felaket bölgelerinde çalışmakla alakalı. I'm really worried about my dog, my mum, my kids. Yeah. You are worried about all of that, yeah. Yeah. Gitmek Yes, of istiyorum. course. Köpeğim orada, annem orada, Yeah. evim orada. Oraya gitmek istiyorum. Yeah, and someone's impulse is often to run back into the danger. Kişinin bazen içindeki etki tehlikenin olduğu yere doğru gidiyor. And so you want to say, there are professionals doing that right now, they're working on it. Burada söylenecek en iyi bak bu işin uzmanları, kurtarma uzmanları orada şu an onlara yardım etmek için oradalar. Yeah, of course you do. Evet, And biliyorum it's gitmek istiyorum dangerous. ama gitmen tehlikeli. And the best thing you can do is stay right here and let the professionals do it. Yapabileceğin en iyi şey burada kalmak, bu işin uzmanları işini yapsınlar, onlara izin vermek. I'll do what I can to get the information. Bilgi alman mümkünse ben alıp sana getiririm. So that kind of thing. Information is important. Lida, can you do that? Var mı burada ekleyeceğim bir şey? And if it's a week later, are you? How is it different? Yeah, so it changes, right? What changed? Over time. Zaman geçtikten sonra bu değişecek. So the immediate first day is this. Şimdi o an verebileceğiniz hemen akabinde verebileceğiniz ilk yardım bu şekilde. And as it gets farther away from the event, more and more information gets released. Olay üstünden zaman geçtikçe daha fazla bilgi akmaya başlar. And again, sometimes more earthquakes happen. Bazen başka artçılar da olur. Yeah. And so the thing that people are going to be most interested in is their family and their dogs. Ve işte çoğu zaman merak edeceği şey ailem nasıl, çoluğum nasıl, evcil hayvanım nasıl bunların peşindedir insanlar. And so we might be dealing with some very intense grief work if there's been loss. O yüzden eğer bir kayıp yaşanmışsa yoğun bir yaz çalışması da yapabiliriz sonrasında. And we don't titrate grief. Yası böyle titrasyonla çalışmıyoruz. We are just present with it. Sadece onunla kalıyoruz. Yeah. This is a horrible thing to happen. Yani çok korkunç. I'm Çok so sorry you're going through this. Çok üzgünüm bunun olduğu için. This is, it's unbelievable, the bigness of this. Akıl alır gibi değil. So we're not trying to make it better. Hani iyi hale getirmeye çalışmıyoruz. We're just going, yes, this is big. Evet. Gerçekten çok This korkunç. is big. So that's some of the more immediate, I mean, in the first couple of days, it's really about shelter. Like, do they have a place to go? İlk bir iki gün zaten kalacak bir yeri var mı mevzusu önemlidir. You know, do they have food and water? Yiyeceği var mı? Suyu var mı? And so you want to make sure those basic needs are taken care of. Öncelikle bu temel ihtiyaçların karşılanmış olduğuna emin oluyorsunuz. And that, as I said, they're getting as much information as they can. Ve olabildiğince bilgi almalarına yardımcı oluyorsunuz. And sometimes that means we have to go do some research to find out who's still alive, who's, you know, that Bu kind of bazen bizim gidip bilgi almamızı gerektirebilir. Kim hayatta, kim değil onlarla alakalı. It's actually quite comforting to get people together. İnsanların bir araya gelmesi bu anlamda çok rahatlatıcı oluyor, çok iyi geliyor. To not go into isolation. Kendi başlarına kalmasınlar o anda. And so if there's like an area, you know, like a big room where a lot of the survivors are, it's Bu açıdan actually good mesela for böyle bir them. salon gibi böyle bir alan, hayatta kalanların toplandığı bir yer, o anda çok iyi gelebilir. Get support from people who've lost. Böylece destek alıp, onlar da birileri kaybetmiş, birilerinden destek alsınlar. And so the first couple of weeks is really, there's not a lot of trauma work we can do. Again, it's mostly good relationships, stabilization, getting them like food, shelter, water, those basic things. İlk birkaç haftada yapılacak şey aslında travma çalışması değil. İlk birkaç haftada oradasınızdır, ilişki kurarsınız, stabilize etmeye çalışırsınız. Yiyeceği, sığınağı, suyu, başının üstünde bir çatısı var mı? Onu bir şekilde emin olur yetkililer ve siz oradasınızdır onlarla sadece. Anything else you want to know? Any hints for the workers? Oh, the workers, yes. The workers, yeah.
Yeah, in fact, that's mostly when the Somatic Experience Institute sends people into disaster areas, we're mostly working with the care providers. The nurses, the paramedics, the Somatik medics. deneyimleme felaket bölgelerine çalışan uzmanları gönderdiğinde bu uzmanlar genellikle orada sağlık bakım hizmeti veren insanlarla çalışırlar. İşte ilk yardım uzmanları, hemşireler vesaire gibi. You know, especially if it's with a different language. Özellikle farklı bir dil konuşuluyorsa. It's most important to work with the care providers who then have the language skills to be with the survivors. Burada sağlık bakımı veren insanlarla çalışmak önemli ki onlar aynı dili konuştukları mağdurlara yardımcı olabilsinler. And the care workers are usually the most resistant. Tabii bu sağlık bakım çalışmasını veren insanlar bazen en dirençli insanlar olabiliyorlar. I'm fine. Ben iyiyim, bende bir şey yok gibi. Yeah. And one of the things that we do with the institute is just provide touch, stabilizing touch. To the care workers. Yeah. Bizim enstitü olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi yine stabilize edici dokunma yapmak. We don't try to talk to them or anything. It's more like, would it be okay if I just held you for a moment? Hani onlarla işte konuşayım, edeyim değil. Sadece yanında durup şöyle bir sana sarılsam olur mu? Şöyle tutsam olur mu seni? You can go back in just a few moments, but this is for you right now. Birazdan gidip gene yardım edeceksin ama bak şu an sadece senin için bir an. Because they need to downregulate too. Çünkü o sağlık bakım hizmeti veren, kurtarma çalışması yapan insanların da kendini regüle etmesi lazım aşağıda. So if we just say, just 3 minutes, just for you. Bir 3 dakika, bu sadece senin için. And we've talked about putting a foot on a foot. That can be really, really nice and stabilizing also. Hatırlarsanız stabilize etmekte ayakların üzerine bir ayağınızı şöyle koymaktan bahsetmiştim. Stabilize etmek konusunda çok işe yarar. Yeah, I got you. Bak buradayım. Yeah, if you can Suddenly get get hit by the overwhelm and when you can relax. exactly that, and what she said is so important. You get hit by the overwhelm when you take a moment to relax. Böyle kendinize bir dinlenme anı verdiğinizde aslında ne kadar fazla geldiğini o anda siz anlıyorsunuz. Olup biteni. And if they're resistant to relaxing, Eğer rahatlama konusunda dirençlilerse, just I say, need to go back. yok iyiyim ben, dönmem lazım. you do need to go back. Evet biliyorum, dönmem lazım. How does it feel right now just to be here for a moment? Burada olmak nasıl hissettin? Bir an için burada olmak nasıl geldi sana? So just to say, yeah, you can go back. Evet, döneceksin zaten. And right now this is for you, just for a little bit. Bir dakika için bu senlik bir an. And how's it feel to relax? Nasıl rahatlamak nasıl geliyor sana? Safer. Okay, go get him. Hadi. Hadi git kurtar. Yeah. So yes, the response team needs help too. Yardım Nurses, kurtarma ekibinin de, doctors, hemşirelerin, doktorların, anyone who's, physically working. ya da direkt işte kurtarma çalışması yapan insanların da yardıma ihtiyacı var. So as you can see, it can be very fast. Bu kadar hızlı olabilir, o kadar uzun uzadıya değil, bu kadar çabuk bir şekilde yapılabilir. Really, 5 minutes of this can make such a difference. Bir 5 dakikalık böylesi bir birlikte olma hali çok fazla fark yaratabilir insanlar. Now, this kind of first aid can be done for anything. Bu tarz bir ilk yardımı siz her şeyle yapabilirsiniz. Come across someone who's been in a car accident. Diyelim Same ki birisi thing. araba kazası geçirmiş, yolun kenarında oturuyor. Aynı şey. Or someone who's been, harmed or fallen. Ya da düşmüş, böyle bir aklanmış durumda duruyor orada. Düşmüş, yeni düşmüş. It's the same thing. Aynı Sit şey. next to them, Yanına oturun. say you've survived, you're okay. Bak iyisin, bir şeyin yok. If there is an injury, you can say, just take a moment and notice that some of you is hurt. Eğer bir yaralanma olmuşsa bak bir kendini yokla. Evet bir yerin yaralanmış. And other parts Ama bak are geri not kalanında hiçbir hurt. şey yok. İyisin. So yes, your arm is broken, Evet bak kolun kırık. but your legs work Ama fine. bacakların gayet iyi bak. Or your leg is broken, Ya da bacağın kırık evet. but you can move your body. Ama bak bedenini oynatabiliyorsun.
So you're directing them to what is working. Ne yapıyorsunuz? Ne çalışıyor, ne iyi durumdaysa oraya yönlendiriyorsunuz. And yes, it hurts, Evet, acıyor biliyorum. and there are places where you feel strong. Ama bak, güçlü hissettiğin yerler de var. Acımayan yerlerin de var. So again, that moving back and forth between resource, Kaynak but recognizing that there's also an injury. You're not pretending arasında there gidip isn't. gelme. Hani olmamış gibi davranmıyorsunuz. Yok, acımadı ki hali değil bu kastettiğimiz. Also the ankles, Ankles holding the ankles. holding the ankles, because Yeah. sometimes they don't want the touch up here or sitting next to them, and so I just The ankles. my hand on. Bazen yanda oturmayı istemezler ya da buradan dokunmayı tercih etmediklerinde en iyi destek verme yollarından bir tanesi ayak bileklerini tutmaktır. Anything else? Başka eklemek isteyen var mı? İsteyenlerimizden. I think it's what we found in India was that one of the biggest resources for people was family, Family. neighbors. Hindistan'daki felakette biz şunu gördük. İnsanlar için en büyük kaynaklardan bir tanesi ailesi ve dostları And God. ve Tanrı. Religion. Din. Komşuları, ailesi ve Tanrı. Yeah. That they have an experience of that they're not on their own anymore. Yeah. Artık yalnız değiller, yani tek başlarına kalmış değilleri bir şekilde deneyimleme hali. So connecting to family, connecting to Aileyle, community, komşuyla temas etme, connecting to spirit. bağlanma, Yeah. Very spiritüel taraflarıyla bağlanma. Yeah. And in situations where the crisis happens over time, let's say it takes months, Mesela bazı durumlarda kriz uzatılmış süreler boyunca devam eder, bir ay boyunca devam eder. mobilizing people to help can be really good for their nervous system also. Bu depremzede ya da felaketsede olan insanları yardımın bir parçası haline getirmek de yine onlara çok iyi geliyor. And that might mean that somebody's cooking food, might mean that someone's taking care of children, Diyelim ki birisi çocuklarla ilgilenecek, birisi yemekleri yapacak gibi. or someone's helping to rebuild the homes. Or Ya da something. evlerin inşasına, tekrar inşasına yardım etmek gibi. The feeling of returning to normal and doing it collectively is really Normale dönmek ve bunu kolektif bir biçimde yapabilme hali. And physical exercises to counterbalance the coming in. exactly. So physical activity, mobilization helps the freeze. Ve coming out mümkünse of freeze. fiziksel aktiviteyle mobilize olma hali, şöyle o donmayı birazcık açabilmek için aksini yapabilme, dengeleyici hareketler yapma. I think in India there was this movement a lot with the children, wasn't Hindistan'da there? çocuklarla bunu çok yapıyoruz mesela, şu hareket. Just Nefes alıp bu hareketi yapma. Really make it, Bu, you can move. yeah. bu hareket etme, bunu yapma. Questions? Sorusu olan? Her çalışanları kazazedelerin önünde hala cesetler varsa ya da gözünün önünde hala yıkılmış bir ev, yani hoş olmayan görüntüler tam gözünün önündeyse biz müdahale ederken o zaman ne yapıyoruz? What if the person still has the images of dead bodies or the rubbles of his or her smashed house? What are we supposed to do then? If he or she says, I still have these images. Well, those will continue for a while. That's normal. Bunlar bir müddet devam edecektir. Bunları göreceklerdir. Bu normal. And there's a couple of different things to consider here. Burada bakmamız gereken birkaç şey var. One is normal that these repetitive images will circulate for often the first couple of weeks repeatedly. Birkaç hafta boyunca öncelikle bu tarz imgeler gelir. Normaldir. Tekrar insanın gözünün önüne gelir. And in a normal situation, they will fade over time. Normal süreçte zaman içerisinde azalacaklardır. And this is actually where it's okay for people to tell the story over and over and over again. Bu dönemde insanlar hikayeyi tekrar anlatırlar. Bunu yapmaları normal. We say in SC that we don't spend too much time with the story, but in a crisis we do. Somatik deneyimlemede biz ne deriz? Hikayenin kendisine çok vakit ayırmayız biz, değil mi? Ama kriz söz konusuysa ayırırız. So sometimes if they say,
I saw my house crumble, I saw my house. They repeat that Evin story. yıkıldığını gördüm, evim paramparça oldu, evim paramparça. Bunu anlatıyor sürekli. And especially if they're telling it to people who've experienced something similar, Özellikle benzer bir şey yaşamış olanlara bunu anlatıyorlarsa it starts to fade. zaman içerisinde azalacaktır. But if it doesn't fade, Ama azalmıyorsa it often means that there's an incomplete response. tamamlayamadıkları bir yanıtı olduğu anlamına geliyor. Yapmak istedikleri ama yapamadıkları bir şey olmuş. Right? So the system is telling you, I want to do something, I want to do something. Sistem size şunu diyor, bir şey yapmak istiyorum, bir şey yapacaktım yapamadım. So if it doesn't fade naturally, it means that there's something that needs to be attended to in the nervous system. Eğer doğal haliyle yavaşça ortadan kalkmadıysa sinir sisteminde bizim üstünde durmamız gereken bir şey olduğu anlamına geliyor. So it might be something like what Sarah did is, I want to get in there, I want to help. Sara'nın yaptığı gibi gitmem lazım, oraya gitmem lazım, yardımcı olmam lazım gibi bir şey olabilir. So I might again have them stand up and just feel the wanting to help, the wanting to do something. O zaman ne yaparım? O ayağa kaldırıp bir şey yapmayı isteme halini tamamlatırım. Bir şey yapma isteği. Bunu deneyimletirim. And even though they can't necessarily prevent someone from dying, Evet, birinin ölmesini engelleyemezler. let's say there's a family member trapped in a building. Diyelim ki bir aile üyesi kaldı enkazın altında. Of course, the impulse to do something is really strong. Tabii bu noktada bir şey yapma etkisi inanılmaz güçlüdür. So I want to support them in feeling the impulse and then wondering what it is they wanted to do that they couldn't do. Bu noktada onları o etkiyi deneyimlemesi, yapmak istediği ama yapamadığı şeyin ne olduğunu deneyimletmeye yardımcı olur. And it might just mean that they want to run into the building and pick up that person and run out again. Diyelim ki binaya girdi, o kişiyi aldılar ve tekrar dışarı çıkmak istiyorlar. Now, sometimes doing that in the imagination really takes the activation out. Bazen bunu hayal güçlerinde yaptırabilmiş olmak aktivasyonu ciddi miktarda azaltır. Because their body got to do something that it didn't get to do. Çünkü beden yapmak istediği ama yapamadığı bir şeyi yapmış olur. Now, that doesn't take away the grief of the loss. Kaybın yasını ortadan kaldırmaz mı? The grief of the loss is still there. Kaybın yası hala oradadır. But the desire to help gets released. Ama yardım etmem lazım, bir şey yapmam istiyorum arzusu azalır. So sometimes that will take the flashbacks out of the way also. O da o flashbackleri kaldırmaya yardımcı olur bazen. Çok teşekkürler. Thank you. Bu benim kastettiğim soruda flashbacklerden çok mesela saraya müdahale ettiğinde tam önünüzde cesetler varsa. Ha, vardıysa o anda. Evet, Ah, yani okay. ne yapıyoruz? 45 derece böyle yere bakmasını mı istiyoruz? Tam orada. Okay, what he meant actually when you were working with Sarah, what if dead bodies are here? Or brambles are here? So I just thought, pardon. Well, then you Or just... are we asking them to the 45 degrees and looking somewhere? Well, let me think, what would I do with that? I mean, I have encountered that. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Ne yapardım düşüneyim. I would probably take them away Bir kere oradan uzaklaştırırdım zaten. as Hani much as possible to a safe place. olabildiğince orada hemen önünde bedenlerin olduğu yerde olmaz. The first thing I would do again is to remove them. Onları oradan bir kere uzaklaştırmak And lazım. if they keep saying, I see dead bodies, I see dead bodies, I'd say, yeah, people didn't make it. Evet, derse gözünün önünden gitmiyor, ölüler Again, gitmiyor. you just normalize it. Evet, kurtulamayanlar oldu. And Evet. yeah, Bazı insanlar kurtulamadı. this is so sad, Bu so çok tragic. üzücü. Kalbim People kırıyor, didn't çok make it. üzücü. Bazı insanlar And you kurtulamadı. made it, and you're here. Sen kurtuldun, sen buradasın. And some people didn't make it. Evet, bazıları kurtulamadı. And again, if it's family members, many people don't want to be alive. They wish they were with their families. you know? Aile üyeleri ise eğer kayıplar arasında çoğu insan kurtulmuş olmayı da istemeyecek. Onlar da ben de onunla olsaydım diyecek. But so much of it is the contrast of seeing the horrible thing Ama çoğu işin kontrastıyla alakalı. Bir tarafta o korkunç şeyi görmüş olmak. and going, yes, that was horrible. Evet, evet bu korkunçtu demek. And right here, right now,
we're away from it. Burada ve bu anda biz artık bundan uzağız ama. But yes, those images of dead bodies, they might stay forever. Bu ölü bedenlerin imgeleri sonsuza kadar kalabilir. But their potency will change over time. Ama güçlü etkileri zaman içerisinde değişecektir. What? Thank you. Teşekkür ederiz hocam. Thank you. Thank you very much for that demonstration. Anybody else have a question? Sorusu olan? Benim sorum var. Şimdi bazı bölgelerde dokunma çok kabul edilebilir olmayabiliyor. In some cultures, in some regions, touch is not quite That's true. acceptable or Yani welcomed. mesela kendi gittiğim bölgeleri düşündüğüm I zaman remember the places that I've been to. yani orada ne yardım etmeye çalıştığım kişilere ne de yardımcı olan kişilere, ne bileyim itfaiyeydi, doktorlardı, hani bir gel bir otur böyle okey onu yapabiliyoruz ama hani bir sarılayım, bir dokunayım şeyi çok. So touching or just holding either the victims or the caretakers are not quite common or not quite possible. So self-touch. O zaman kendilerine dokunacaklar. I mean, most people are okay with a lean, no hands. Çoğu insanlar böyle durur, yanında şöyle yaslanayım, kolu değsin. Ama hiç el yok. But it's Bu true, şekilde. there's plenty of cultures where you can't Pek çok touch. kültürde dokunamayacağınız So, ortamlar olabilir, doğru. You can feel the floor, you can Bak, feel the chair, Yeri hisset, sandalyeyi hisset. you can feel Şöyle kendine bir you have dokun. arms Bak right kollarım now. burada, şu kollarım var. Just hold yourself and see Kendini how bir that tut feels. bakayım şöyle, kendini tut. And the mirroring. Mirroring, yeah. You know, maybe you can ask them, just place a hand where you feel the most vulnerable or the most pain. En hassas hissettiğin yere, en ağır hissettiğin yere elini koy bakayım gibi. Peki. Küçük bir sorum var. Eğer kişi o sıra zarfında hani tam enkazdan kurtulduysa ya da kıl payı depremde kurtulduysa ve biz karşılaştığımızda acayip yoğun bir ağlama ve disosiye olma hali varsa, yani o deprem anına yönelik disosiye olma hali varsa ve çok yüksek olmasından. What if the person's just made it, just very narrow escape from an earthquake, and then the first encounter with that people, he or she is in just dissociated because of the earthquake and crying, and he's been very much escalated or very much activated. So what should be the nature of our? Well, I would say that's the most normal reaction. Bir kere bu zaten verdikleri en normal reaksiyon. Yeah, they're going to be dissociated. Kesinlikle disosiye olacaklar. They might be dissociated for months. Aylarca disosiye kalabilirler. And they're going to shift back and forth between kind of either hysterical emotion or flat. Ve histerik böyle bir takım duygulanmayla tamamen böyle duygusuz bir hal arasında gidip gelebilirler. So if they're dissociated, Eğer disosiyelerse you want to be kind of quiet with them. You don't biraz sessiz kalıyorsunuz yanlarında. Çok bir kere şey olmuyorsunuz. You don't want to overwhelm them with your energy. Kendi enerjinizle onlara fazla gelmemelisiniz. So again, just quiet and you're here. You can Yes, feel your sessiz. feet. Bak buradasın. Ayaklarını Yeah. hissedebilirsin. There's a lot going on right now. Evet, bir sürü şey oluyor biliyorum şu anda. And people are taking care of the situation. Orada kurtarma ekipleri çalışıyorlar. But being numb and dissociated is actually quite a relief. From being Uyuşuk ve disosiye disastrous. olma hali onun için o anda aslında rahatlatıcı bir şey. And I think a lot of people are just numb. It's like their brain can't even. Their brain doesn't know how to manage. Beyni bu durumu nasıl yöneteceğini bilmediği için içinde bulunduğu hal. What if they're frantic? That was a part of the question. All over the place. Well, they'll be both. Her ikisi de olacak, böyle de olabilir. Yeah. And actually being frantic is a little bit easier than it is the numb. Aslında o yükselmiş olma haliyle çalışabilme daha kolay. Uyuşmuş ve disosiye olma haliyle. Yeah. Okay. Hey. Tamam. Come here. Gel.
buradasın, Hey, bendesin. hey, hi, be here with me. Bak buradasın, Be here with me. bendesin. That's right, just feel your feet, there's a lot. Hisset, ayaklarını Yeah, hisset, yeah, bacaklarını yeah. hisset. Get it. It's okay, move your body a little bit. Vücudunu You can biraz move a little hareket bit. ettir. Yeah, you can move. Just really feel your legs. Feel your legs. Bacaklarını It's hisset. okay, grip my arm. Kolumu Grip tut. my arm, I'm here. Kolumu tut, bak And ben breathe. buradayım. You can breathe. Nefes alabilirsin. Breathe. Yeah, Nefes al. there's a lot going on. Evet, bir And çok I'm şey here oldu. with you. Çok şey oldu, bak ben buradayım. Just every time you take that breath, notice what it's like just to Bak be her here. nefes aldığında Yeah. ayağına ne oluyor onu Feel fark the et. earth. Bak buradasın, bacağını It's hisset. okay, let's walk around a little bit. Gel biraz yürüyelim. Let's just walk around. Bir iki adım atalım gel. Not there. Not there. Oraya gitmeyin, Go tamam. around over here. Tamam, buraya gelelim. Over here. Yeah, you can Bak grab me buradayız. as hard as you Tutabilirsin. want. That's İstediğin right. Just kadar grip sıkı me. tutabilirsin. Just grip me. Tut beni, I tut have şöyle. this. Bak ben buradayım. Yeah. Slow down your breathing. Nefesini yavaşla. Yeah, be here. Bak buradayım. Yeah. Sen de burada ol. Yeah. That's it, just like that. İşte böyle. Yeah, now doesn't it feel better just to Bak relax biraz a daha little bit? hissettirir değil mi seni böyle olunca? Evet. Peki. And then they might go right into crying at this point. Ve oradan tekrar bir ağlamaya You dönecektir. feel dizzy? Let's have a seat then. Başını dön, hadi gör. And just concentrate on your breathing. Nefes alıp vermene odaklan. And I'm just going to put my foot on your foot. Bak ayağımı ayağının üstüne koyacağım. Some of this kind of touching is usually fine. Bazen bu kadar dokunma bile iyi olabiliyor. People Çoğu kültürde will hani allow you to do this. izin vereceklerdi. Sen beni tut kolumu. And encouraging them to touch you Onlar size dokunsunlar. Buna can be teşvik really edin. useful, like squeezing my arm, Kolunu pushing me to the sıkması. ground. Yeah. That's it. And so every time that they relax, you would say, "That's right." Her rahatladıklarında evet işte böyle. You're kind of talking them. Konuşuyorsunuz o anda. Doing it right. Yeah. I'm so sorry. We're here. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bak buradayız. Yeah. Evet biliyorum. I'm so sorry. Çok üzgünüm. Everybody's doing everything they can. Bak herkes elinden gelen en iyisini yapıyor. Yeah. Evet. In many ways, use your instincts. Ve burada bir içgüdülerinizi de kullanabilirsiniz. I mean, if you see someone really upset, it's so hard not to touch them. Çünkü birisi o kadar üzgünken onlara dokunmamak o kadar zordur ki. Yeah, it feels good getting contact. Yeah. Temas iyi geliyor, evet. Bana dokunmak güzel. Yeah. Being able to grab me. Beni tutabilmesi. Ask me very angry. Yeah, you can be angry. You have a lot of reasons to Sınırlı be bir sürü angry. şey öfkeli de olabilir çünkü öfkelenmiş de olabilir. Desperate. Yeah, angry, Çaresizce. desperate, Helpless. and helpless. That's right. Yeah. Evet. So that's right. Just give it to me. I can take Hiçbir it. çarem yok, hep sana tutunuyorum, bak tutundum. So I'm like really pushing back at her too. I'm giving her a lot of assistance right now. Bayağı destek veriyorum ona şöyle, tutuyorum onu buraya. You know, and again, so what we're doing is we're not trying to increase it, but we're trying to meet the activation, and then as soon as it begins to settle, we go, that's right, Aktivasyonu that's arttırmaya it, more of çalışmıyoruz. that. Aktivasyon olduğu yerde onlarla buluşuyoruz ve o onları sakinleştirdiği anda, onlarla orada buluştuğumuzu fark edip sakinleştirdikleri anda onu destekliyoruz. But you know, sometimes we just want to let them have their emotion. Bazen de duygusu her neyse onu yaşamalarına izin vermesi You lazım. know, if they want to run around and scream, they should Bağırarak do koşmak that. istiyorlarsa bağırarak koşmaları lazım. I mean, when something really big happens, it's Çok really okay. Büyük bir şey olduğunda bunda bir sakınca yoktur. Fuck or whatever. Yeah. Lanet olsun. You just don't want them to hurt themselves or Bir somebody tek else. kendilerini incitmelerini istemiyorsunuz. But no, I'm really loving it. I'm just translating fun. Thank you. Ariel, Yeah. and then tracking yourself so you don't take it on. Yeah. So I'm always keeping a separation Bu arada from myself. kendimi ondan bir de ayırıyorum. Kendimin de izini sürüyorum bu sırada. Ben de ona kapılmıyorum. Yeah. But staying connected. Onlarla temas halindeyim, kalıyorum ama ben ayrıyım. Onlar ayrıyı da yaşantı yatıyorum. Any other questions? Var mı başka soru sormak? Bu tarz olaylarda her zaman bu kadar duygusal
olduğumuz için en azından sürekli öfke kusmak, bağırmak, işte suçlu aramak şeklinde tepki de gösterdikleri oluyor. Daha önce başka bir toplumsal olayda kendim bizzat adli tıpla görev yaptığım için işte cenazelerin otopsileri vesaire ailelerde daha ziyade öfke kontrolü problemi vardı. Bu tarz durumlarda da hani en azından bir örnek göstermesi mümkün mü öfkeye karşı? In many cases, rather than this emotional type of reactions, people are burst with anger. They want to search for someone to blame, to put a finger, to just because I've been in such incidents. I work for the forensic medicine during the autopsy or after such things happen. The families cannot control their anger. They are just shouting, finding some, just blaming. So, can you show an example of that, or how it can be approached with this? Well, I would just say that that's normal. Bu da normal. And, you know, again, everything that I think about how does blaming someone affect the nervous system? Şimdi birini suçlamanın ya da birini suçlu aramanın sinir sistemini nasıl etkilediğini düşünecek olursak, Blaming somebody is a way of dealing with that hopeless feeling, that hopeless helplessness. o çaresiz olma duygusuyla baş etme şeklidir suçlama, birini suçlayacağı birini arama. Underlying it is how do I regain some sense of control? Tekrardan kontrolümü nasıl sağlayabilirim bununla alakalı arayışıdır. So if I can figure out who to blame, it somehow takes some of that energy and directs it outside. Suçlayacak birini bulursam en azından o enerjiyi alır oraya yönlendirir. So I tend not to work with the blame, I tend to work just with the anger. Ben burada öfkeyle kalmayı tercih ediyorum. Yani birini suçlama, o onu yaptı, onun yüzünden gibi de öfkeyle kalıyorum. And I might, you know, again, it depends on what they're angry at. Bir de neye sinirli olduklarına göre değişir nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiniz. So we're going to be working a lot with this weekend, this Bu week, hafta çok çalışacağız bununla. where how do you work with the energy of the fight response, which is what anger is. Savaşma yanıtının enerjisiyle nasıl çalışacağız? İşte o öfkenin enerjisidir aslında. You know, and I'm very physical when I work with anger and outrage. Öfkeyle çalışırken oldukça fiziksel olarak hareketliyimdir. So I might have them get up and just like, you know, I call names. Ayağa kaldırıp bunu yaptırabilirim, bağırıp çağırtabilirim. What are some good names that you'd say in Turkish, like you asshole, you fuck face? What would you? We're still online. Worthless piece of shit. What would you say in Turkish? Hani Türkiye'de böyle gelmişinden geçmişine saydırmak tarzında hani her şeyi yaptırırım. I covered it. You covered it, okay. Siz biliyorsunuz neyi kastettiğimi. Canlı yayında beni küfrettirmeyin. And to really direct it, you know, to have a place to direct it in your Hani office. sizin ofisinizde, sizin kendi ofisinizin içerisinde bunu yönlendirebilme şansı onlara vermek. I mean, sometimes the rage is at the system for how it responded. Say it again. Sometimes the rage is at the system, like maybe the paramedics didn't arrive quickly enough. Bazen öfke mevcut sisteme göre ambulans gelmedi, ilk yardım gelmedi, ondan oldu gibi bir şeye yöneliktir. Sometimes it's how the politicians respond. Ya da siyasetçilerle ilgilidir. So sometimes the blame is it's bigger than what we can address. Öfkedense suçlama burada daha çok büyüktür. But it's important again that they are able to move some of that energy out of their body. Önemli olan bu enerjiyi de bedenlerinden dışarıya hareket ettirebilmelerine izin vermek. So I encourage them, like if all of those people were in front of you, what would you say to them? Eğer hepsi bu insanların, suçladığın insanların önünde olsaydı ne derdin onlara? Again, just to sort of help them feel like there's some kind of relief in your office. Kendi ofisinizin ortamında bu anlamda rahatlamalarına yardımcı olurdu. I mean, if they're mad at nature or Doğaya they're mad sinirlenmiş at olabilir, God, Tanrı'ya sinirlenmiş olabilir. they might need to have a conversation Ve with yine the bununla larger alakalı bir forces. konuşma, neyse o güç onunla konuşmalarını sağlardı. Does that make sense? Aklınıza yattı mı? Thank you. There are phases. İşin farklı safhaları var. Just like there's phases in reaction to death, there's phases in reactions to crisis.
ölümün olduğu halde insanlar farklı fasıllarla yanıt verdikleri gibi krizlere de aynen safhalar halinde yanıtlar veriyorlar. And where we might get called in is in the immediate, Eğer bizi çağırdıkları an tam hemen akıbiyse and then possibly again maybe 6 to 9 months to a year afterwards. ya da üzerinden işte 6 ay, 9 ay, bir yıl geçmiş halde olabilir. Because Desteği the verildiğinizde. first couple of months is just rebuilding their lives. İlk çünkü birkaç ay hayatlarını yeniden geri kurma ile geçecek olan zamandır. They're not necessarily going to come and do trauma work. O anda early gelip on. travma çalışması yapmak istemeleri olmayabilir. Bunu istemeyebilirler. Böyle. Do you want me to be done? Is that what that means? Okay, Dina wants us to stop. Peki. No, it's okay. We just